Merhaba Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar. Evet arkadaşlar, 2024 yorumlarıyla karşınızdayım. 2024 gerçekten çok oldukça hareketli bir gündem yaratacak arkadaşlar. Tabii ki bu gündemler tek tek gezegenlere göre detaylı detaylı anlatacağım sizlere. Ama oraya geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirim zilini açar. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Hatta yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizin beklentileriniz, hayalleriniz nelerdir öğrenmek isterim. 2023'ün son ayına gelirken artık yılbaşına kadar olan kampanyamızdan da kısaca bahsetmek istiyorum. 2024 ve 2025'te bizi neler bekliyor? Hangi konular, sorumluluklar var? Hangi konularda fırsatlar yakalayacağız? Şanslı günlerimiz nelerdir? Kişisel haritalarımıza göre bizler nasıl bunlardan etki alacağız? Bunların detaylı şekilde anlatılacağı bir danışmanlık alabilirsiniz. Üstelik doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatım 1500 TL arkadaşlar. Bu kampanyadan yararlanmak için de WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi geçelim genel 2024 yorumlarına. Burada Plüto'dan başlayacağım arkadaşlar. Plüto sizin 6. evinizde. Ve 7. evinize artık geçmek üzere diyebiliriz. Bir geçti aslında 2023'te. Şimdi 2024'te tekrar geçiş yapacak. 29 derece Oğlak, 0 derece Kova, 1 derece Kova ve 2 derece Kova. Daha sonrasında tekrar geri dönecek ve Oğlak'a kadar 29 derece Oğlak'a kadar geri seyahatine devam edecek arkadaşlar. Bu demek oluyor ki yani bundan sonrasını artık Kova enerjisinde anlatıyor olacağız Plüto'yu. Ama kişisel haritalarınızda eğer yükselen çizginiz, alçalan çizginiz veya diğer gezegenleriniz 29, 0 ve 1, 2 derecelerde Kova burcundaysa o zaman bu konuları siz daha çok etki alıyorsunuz demektir. Hatta akslara da açı içinde olacağından dolayı hayatınızda köklü değişimlere sebep verecek. Evliyseniz, belki hayatınızda bir bekârlığa, geçebilirsiniz. Eğer bekârsanız bu sefer hayatınızda güçlü biriyle evlilik yapma ihtimaliniz var arkadaşlar. Biraz, bu değişime ne kadar gönüllü olursanız o kadar kazanacağınız bir yapıya sahip olacak ve sizin açık düşmanlarınız, sevdiğiniz insanlar, evlilikleriniz, ortaklıklarınızla ilgili önemli bir gündem yaşatacak ve hayatınızda sarsılma ihtimalinizi çok kuvvetlendirecek. Özellikle kişisel haritalarınızda bu derecelerde bir gezegeniniz varsa daha da dikkatli olmalısınız. Daha da bu değişime gönüllü olmalısınız şeklinde düşünebiliriz. Evlilik, ortaklık, boşanma ya da evlenme gibi konuları aktive edecek kısacası. Gelelim Uranüs'e arkadaşlar. Uranüs ani beklenmedik olayların gezegenidir. Şimdi Uranüs Boğa burcunda. Boğa nerede? Sizin 10. evinizde, kariyer evinizde. Hayatınızda zaten Uranüs buradaki seyahatine çok uzun yıllar oldu başlayalı. Şimdi 2023'te zaten Jüpiter Boğa'ya geçmişti. 26 Mayıs'a kadar da bu Boğa süreci devam ediyor olacak. Hem Jüpiter hem Uranüs size oldukça kariyer konusunda fırsatlar vermeye başlayacak. Ani beklenmedik değişim dönüşümler de yaratacak elbette. Özellikle kişisel haritalarınızda 19 ile 27 derece arasında Boğa burcunda herhangi bir gezegeniniz varsa bu Uranüs'ün etkilerinden en çok sizler bu değişime uğrayacaksınız. Tabii ki kişisel gezegenlerinizin arasında da yine 19 ile 27 derece arasında bir burcunuz varsa bundan üçgen, karşıt, kare gibi etkiler alıyor demektir. Pozitif ya da negatif, ani beklenmedik olaylarla kariyer noktanız değişiyor anlamına gelir arkadaşlar. Evlenmek, ayrılmak, boşanmak, kariyerde iş değişikliği, atanmak, ay anneyle ilgili bir konu gündemi hayatınıza sokmak gibi bir durumda yine yaşatıyor olabilir arkadaşlar. Tabii ki güzel açılarında terfiler, atamalar gelebilir, yükselmeler gelebilir. Kendi işinizi kurma fırsatı yakalayabilirsiniz. Satürn'de zaten 8'de görüyoruz. Kendi işinizi yapmak için en ideal zamanlardan biri diyebilirim. Uranüs de buna çok fayda edecektir. Gelelim Neptün'e. Neptün'e baktığımızda Neptün de Balık burcunda uzun zamandır seyahatine burada devam ediyor zaten. Ama bu yıl yine haritalarınızda 27 derece ile 29 derece arasında
Eğer bir gezegeniniz varsa özellikle Balık burcunda bu Neptün'ün etkilerini daha da çok hissediyor olacaksınız. Hem Plüton hem de Neptün 29 derecelerde, kritik derecelerde. Bu da kredi, miras, prim, ikramiye, yatırım yapmak gibi konularınızı çok devreye koyacak. Ev almak, ev satmak, kredi çekmek, borçlarınızı yapılandırmak, kentsel dönüşüm gibi bir konuyu tetiklemek, iş kurmak, yatırım yapmak gibi bir konuyu da yine eşitliyor olabilir arkadaşlar size. Burada da yine 27 derece ile 29 derece arasında gezegenleri olanlar en çok bu konularla etkilenecekler. Gelelim Satürn'e. Satürn bizim sorumluluk gezegenimizdir. Hangi eve girerse o konularla ilgili bir sorumluluk yaşatır. Yani ömrümüz boyunca 2,5 yılda bir burç değiştirir. Sorumluluklarımız da buna göre değişir arkadaşlar. 2023'te Satürn Balık burcuna girmişti. Özellikle burada 0 ile 7 derece arasında gezegenlerinize etki yapmıştı. Eğer bunlarla ilgili gezegen etkileşimleriniz varsa özellikle Şubat'a kadar bunun ödüllerini alıyor olacaksınız. Ama ben hiç Satürn'ün etkisinden etkilenmedim diyorsanız demek ki o derecelerde bir gezegeniniz yok demektir. Şimdi Satürn'ün 29 Haziran'da retrosu başlayacak ve 15 Kasım'a kadar da devam edecek. Burada da 12 ile 19 derece arasında Balık burcunda seyahat edecek. Bu da demek oluyor ki ana haritalarınızda Balıkta ya da diğer burçlarda 12 ile 19 derece arasında bir gezegeniniz varsa burada kredi, miras, yatırım enerjilerinizin daha da kuvvetleneceği, gelir gider dengenizin düzene koymak için yatırımlar yapmak, kredilerinizi, borçlarınızı yapılandırmak, düzene sokmak, belki miras, alacak, nafaka gibi konularınızın gündeme gelmesi yine gündemde olabilir arkadaşlar. Burada Satürn size diyor ki korkma yatırım yap. Eğer ki korkmaz yatırım yapar özellikle de eşinizi destekleyen konularda ya da birlik ve beraberliğinizi destekleyen konularda içinde biraz fedakarlığı da barındıran bir konu içeriyorsa bu çok ciddi anlamda yükselmek anlamına gelecek. Ödüllerini de 2024 çıkarken size mutlaka veriyor olacak. Özellikle kasım ayından sonra bunun ödüllerini bekliyor olun arkadaşlar. Kasıma kadar biraz zorlanma, işte aldıkça bir yerlerden para gelecek, siz bir yerlere para aktaracaksınız. Sürekli olarak bir değişim, sürekli olarak bir borç içerisindeymiş gibi, birini kapatsanız biri başlıyormuş gibi hissetseniz de 2024'ün son aylarında Kasım ayından itibaren artık size yaptığınız yatırımların, fedakarlıkların hepsinin karşılığını bir bir veriyor olacak arkadaşlar. Yani Satürn sorumluluklarından kaçanlar ters köşe olurken Satürn'ün sorumluluklarından kaçmayıp gönüllü olanlar ise karşılığını fazlasıyla alacak bir döneme giriyor olacağız. Özellikle ana haritalarınızı ne olur kontrol edin. 12 derece ile 19 derece arasında Balık burcunda ya da diğer burçlarda gezegeniniz varsa bu konular sizi daha da çok ilgilendiriyor olacak arkadaşlar. Yani yatırım, miras, nafaka gibi birçok konuda açı alıyor olacaksınız. Şimdi gelelim Jüpiter'in etkilerine tekrar. Jüpiter 10. evimizdeydi. Uranüs'le beraber orada iyice iş ve kariyer statü konularımızı oldukça bize fırsat olarak vermeye başladı. Yani işsizsek iş buldurdu, kariyerimizde bir çıkış noktası, belki terfi gibi bir durum yarattı. Artık bunu 26 Mayıs'a kadar yaşanmadıysa tamamlamak, yaşandıysa da burada mevkimizi korumakla ilgili bir mücadele getirecektir. Ama burası yine de şans, fırsat demektir. Unutmayın arkadaşlar. Özellikle haritanızda eee, yani 5 derece ile 15 derece arasında Boğada ya da diğer gezegen, diğer burçlarınızda bir kişisel gezegeniniz varsa bu Jüpiter'in etkilerini zaten siz de yaşamış olacaksınız ve iş, atanma, terfi gibi, iş değişikliği gibi, yükselme gibi konularınızın oldukça yoğun olduğu bir yıl yaşamış olmalısınız ve 26 Mayıs'a kadar da bunlar hala daha devam ediyor olacak. Şimdi 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter ikizlere geçecek, sizin 11. evinize geçecek arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bir siyasi grup
bir dernek, ortak çalışmalar, ortak projeler, grup çalışmaları gibi bir, durum yaratacak ve buradan size şanslar gelmeye başlayacak. Özellikle siyasete atılmak isteyen aslan burçları için çok, verimli bir zaman. O yüzden, siyaset beklentisi olan bir, yani siyasette atılım yapmak isteyen bir aslan burcuysanız bu yılı kaçırmayın derim. Çünkü girdiğiniz grup ve derneklerden oldukça şanslı fırsatlar yakalayacaksınız. Destekler oldukça, ideal görünüyor. Konuşmacı, sözcü, olma ihtimaliniz çok yüksek. Yakın bir arkadaşınızdan yine, çok güzel destekler almanız çok mümkün. Bir de hayallerinize gidecek kapıların açıldığı bir dönemden geçiyor olacaksınız. Çünkü 11. ev hayallerimizdir, hedeflerimizdir. Hayallerimizle ilgili, hayal ettiğimiz bir şeyi gerçekleştirmek adına da önemli fırsatlar yakalatacak bize Jüpiter. Artı, hızlıca, yani çift yerden fırsat gelmek gibi, 2 arkadaşınızdan birden fırsat gelmek gibi, 2 yerden para kazanmak gibi, 2 yerden teklif almak gibi bizi biraz kararsız da bırakacak bir durum yaratsa da ciddi anlamda yine de, güzel bir etki olacak arkadaşlar bu. Jüpiter'in ikizler geçişi inşallah size de güzel uğrar diyorum. Bu arada tabii ki ikizler burcunda özellikle ve diğer burçlarda 11 derece ile 21 derece arasında gezegenleriniz varsa bunlardan yine en çok etkilenen sizler olacaksınız arkadaşlar, unutmayın. Yani bu Jüpiter'in bu bolluk bereketini en çok hissedenler 11 ile 21 derece arasında kişisel gezegenleri olarak özellikle ikizler burcunda gezegeniniz varsa bundan en çok da sizler etkileniyor olacaksınız. Gelelim bundan sonrasında ay düğümlerine. Şimdi ay düğümleri dediğimiz zaman arkadaşlar bizim hemen aklımıza tutulmalar geliyor. Tabii ki tutulma etkileri bizim 3-9 aksında olacak. 3-9 aksı ne demek derseniz iletişim, seyahatler, yolculuklar, eğitim hayatı gibi konular. Yani kısa eğitimler, uzun eğitimler, yurt dışı bağlantılı işler, akademik konular, bir konu üzerinde doktora yapmak gibi bir konu, staj yapmak gibi bir konu, bir akademinin, tamamlanması gibi bir konuda içeriyor olabilir arkadaşlar. Ama Jüpiter'in de etkilerinin tepe noktanızdan geçtiğini unutmamak lazım. Hem çalışıp hem okumak. Yani kısa bir eğitim alıp hem çalışıp hem okumayı tercih edeceğiniz gündemler yaratıyor olabilir bu size. Tabii ki üçüncü ev, yakın çevre, akrabalar, komşular bunlarla ilgili sıkıntılar ve problemler verecektir. Güney ay düğümü çünkü negatiftir arkadaşlar. Öncelikle kardeşinizle aranızda, çözemediğiniz bir konuyu, gündeme getiriyor olabilir. Uzun süre orada, eee, bir savaş enerjisinde, bir aynı frekansta olamama enerjisi yaratıyor olabilir. Yine bir, sorunlu bir komşuya denk gelebilirsiniz bu dönem. Komşunuzla aranızda problemler yaratabilir. Ağız dalaşıklığına girmek yerine direkt mahkeme ve hukuki konuda çözmeniz avantajınız olacak demektir bu. Yine, kentsel dönüşüm gibi bir projeye dahil oluyor olabilirsiniz. Hem Satürn 8'de hem komşularınızın bulunduğu yerde, bir negatif enerji. Baktığımız zaman hayallerimize, hedeflerimize giden yol sanki bir kentsel dönüşüm gibi bir konuyu işaret ediyor olabilir arkadaşlar. Bunlarla ilgili de yine, problemlerin öncelikle ön planda olduğunu, her şeyin, yazılı ve sözlü olarak beyan edilmesi gerektiğini de unutmayın arkadaşlar. Çünkü aynı zamanda Satürn Balık burcunda ya, hani fazla fedakarlık maraz doğurur şeklinde bakmak ve kendi çıkarlarımızı korumak için de atılımda bulunmak gerekiyor Kuzey Ay düğümü Koç'la. Şimdi, onun dışında, bir de tutulmalar tabii ki, yıl sonuna doğru 18 Eylül'de özellikle ay tutulmasıyla beraber Balık burcuna da geçmeye başlayacak. Yavaş yavaş 2025 ve 2026'da, Balık Başak aksındaki tutulmaların ilk enerjilerini de yaşatıyor olacak bize. Bunları da, kısa kısa değinmek istiyorum. Şimdi 25 Mart'ta bir güneş tutulması yaşanacak. Terazi burcunda yaşanacak, 5 derecede yaşanacak arkadaşlar.
Şimdi terazi burcu sizin üçüncü eviniz. Akrabalarınız, komşularınız, kardeşlerinizle ilgili bu sıkıntılar bu dönemde patlak verecek. Çözüm odağına gitmek biraz zor olacak. Dediğim gibi orada laf anlatmak yerine icraata geçmek önemli. Yani kardeşinizin bir şey yapmasını beklemeden kendiniz atılın diyor. Akrabalarınızın inisiyatifine bırakmayın. Onlar geç bırakacak sizi diyor. Siz bir yön çizin, onlar size uymak zorunda kalsın diyor. Kısacası böyle bir etki. Güneş tutulması yaşanacak 8 Nisan'da Koç burcunda. Eğer bu bir önceki tutulmada işte sorunlarınız, problemlerinizi çözemediniz mi? İşte burada da mahkeme kararı devreye girecek. Hukuki konulardan kendi işinizi kendiniz çözmek zorunda kalacaksınız. Belki de daha önceden açılmış bir mahkemeniz var. Burada pozitif anlamda yine süreç devam ediyor olabilir. Miras konularında kardeşinizle ya da akrabalarınızla bir probleminiz varsa yine 8 Nisan civarında mahkemelerden olumlu sonuçlar geliyor olabilir. Çözülemeyen miras davalarınız çözülüyor olabilir arkadaşlar. 18 Eylül'de ay tutulması yaşanacak Balık burcunda. Bu da sizin 8. evinizde. Bir nevi miras, nafaka, işte prim, ikramiye gibi konularınızın bu tutulma enerjisi hak ettiğiniz bir paranın size gelmesi anlamına geliyor olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan bakacak olursak 2 Eylül'de de Güneş tutulması yaşanacak Terazi burcunda. Artık eş, dost, akraba, kardeş ve komşularımızla ilgili yaşadığımız o bir yıllık süreç içerisinde çözemediğimiz her konu net bir çözüme kavuşacak bu tutulmanın enerjisiyle. Artık kardeşimizle uzlaşamıyorsak artık kesin net bir tavır sergileyerek net konuşmalar yapılacak bu tutulmanın etkisiyle. Ya da ne bileyim akrabalarımızla uzlaşamıyorduk. Onlarla kökten bir çözüm bularak bu diyaloğu sonlandıracağız şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Kısacası iletişim konusunda yanlış anlaşılmalara da sebebiyet vereceğinden dolayı konuşma icraata geç diyor. Harita biraz çözerek yani eee, çok fazla hani beklenti içerisindeyseniz beklentilerinizi asgari düzeye indirin ve onlardan bekleyeceğiniz koşulları, şartları siz uygulayın diyor. Yani komşunuzun bir süre sonra düzeleceğini umut ediyorsanız arkadaşlar yanılıyorsunuz. Ona bir yaptırım uygularsanız ancak bu düzelme karşınıza gelecek. Eğer yaptırım uygulamakta tabii ki hukuki konuda bir çözüm aramak şeklinde olması gerekiyor. Eğer bu şekilde devam yani onlara işte komşudur idare edeyim derseniz bunlarla daha fazla sıkı bir tartışma içine girme ihtimaliniz var. O yüzden ne kadar problem varsa bunların hepsini hukuki konulardan çözmenizi tavsiye ederim. Bir de söz gider yazı kalır cümlesi sizin için çok önemli. Ben ona söylemiştim. Bana böyle işte taahhütte bulunmuştu demek yeterli değil. Kardeşim senin belgen nerede? Madem bu sözü verdin, yazılı bir notun var mı? Yazılı bir belgen var mı? Yazılı bir başvurun var mı? Şeklinde eee, net bir şekilde sizden evrak isteyecekler arkadaşlar. O yüzden eee, yani söz senettir cümlesi sizin için geçerli değil bu yıl, onu da söyleyeyim yani. Ne kadar elinizi taşın altına koyar, her şeyinizi resmiyete dökerseniz sizin için o kadar hayırlı diyebiliriz. İşte vaatlerle gerçekler tutmayabilir, söylenenle yaşananlar farklı olabilir. Bunlarla yüzleşmemek için de net şekilde yazılı dökümler arayacaksınız arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Umarım 2024 sizi hayallerinize, hedeflerinize ulaştırmak için güzel başlangıçlar yaptırır, güzel fırsatlar verir ki Jüpiter gerçekten çok güzel parlıyor yukarıda. Güçlü insanlardan güçlü destekler alarak da ilerleyeceksiniz. Bunun kıymetini bilin. 2024 size mutluluk, sevinç, başarı her şeyi getirsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.